Dostlar selamünaleyküm. İran-İsrail savaşında acayip şeyler oluyor. Hiç beklemediğimiz şeyler oluyor aslında. Hiç kimsenin beklemediği şeyler oluyor. İsrail'in hava savunma ağı dünyanın gıptayla baktığı bir yetenekti. Muhtemelen haberlerde demir kubbe delik deşik oldu başlıklarını çok fazla görmeye başlamışsınızdır. Ve bu doğru ama bir hatayla birlikte. Çünkü burada delik deşik olan demir kubbe sistemi değil. İşte bugün bunu konuşalım. Hem şu son 2 günde yaşanan önemli gelişmelere bir değinelim, hem de İsrail'in kevgire dönen katmanlı hava savunma ağını kısaca bir özetleyelim. Öncelikle geçtiğimiz gün yaşanan son gelişmeleri özetleyelim. Yine iki taraf birbirini karşılıklı olarak vurdu. Biri hava kuvvetleriyle, biri füze gücüyle. Genel olarak İran'ın başarısı artmaya başladı. Ama İsrail yine nokta saldırılara devam etti. Devrim muhafızları, Kudüs gücünün Filistin lideri ve insansız hava aracı komutanı saldırılarda öldürülen isimlerin arasına girdi. Bugün sabah saatlerinde yine bir nükleer birimciyle 2 devrim muhafızı komutanının da öldürüldüğü duyuruldu. Bunlar hep üst düzey isimler. İran'da toplam ölü sayısı 430'a yükseldi. Ve yine İran'da içeride Mossad'ın parayla satın aldığı isimlere karşı operasyonlar devam etti. Dünden bu yana 50'den fazla ismi gözaltına aldılar. Kimin suçunu netleştiriyorlarsa onları hemen idam ediyorlar. Yani hızlı ve etkili bir adalet var şu an orada. Peki son 2 günde savaşa dair en önemli başlıklar sence ne deseniz 2 önemli gelişmeden bahsedebilirim aslında. Birincisi İran-İsrail savaşında yaşanan bir ilk. İlk defa İran'a ait bir kamikaze insansız hava aracı İsrail'de hedefine ulaşabildi. Bir evi vurdu. Bugüne kadar 700 civarı şahit 136 fırlattıkları söyleniyor. Ve ilk defa İsrail'in hava savunma sistemleri birini engelleyemedi. Aslında diğer önemli gelişme de yine İsrail'in hava savunma sistemleriyle ilgili. İran 2 gündür gerçekten çok başarılı balistik füze saldırıları yapmaya başladı. Dün ve bu sabah önemli hedefleri vurdular. Hani hep iki ülke arasında göstermelik bir savaş yürütülüyor derdik ya, işte ilk defa bunun dışına çıkıldı gerçekten. İki taraf da doğrudan birbirini vuruyor. Savaşın ilk günlerinde İsrail daha ağır saldırılar yapıyordu. İran sanki çatışmaları kontrolden çıkarmamaya çalışır gibiydi. Yani belli bir dozajın üzerine çıkmamaya çalışıyordu. Ama şimdi İran da çok sağlam saldırılar yapmaya başladı. İlk defa İran'ın tehdit ettiği gibi harekete geçerken gördük. Özellikle şu son 2 günde aşina olduğumuz şekilde söylersek demir kubbeyi delik deşik ettiler. Her yerde bu ifadeyi görüp duruyorsunuz artık. Ama aslında bu hatalı bir ifade. Burada delik deşik edilen aslında demir kubbe değil. Türkiye'de ifade o kadar çok bu şekilde anlatılıyor ki başlığa falan öyle yazmak zorunda kaldım. Ama aslında doğru olan bilgi bu değil. Çünkü İran'ın saldırılarında delik deşik olan İsrail'in diğer hava savunma sistemleri. Peki bu balistik füzeler demir kubbeyi de aşmış olmuyor mu derseniz, evet, onu da aşmış oluyor. Ama ortada bu onun delik deşik olması gibi bir durum söz konusu değil derken kastettiğim şey şu. Demir kubbenin zaten balistik füzeleri imha etmek gibi bir iddiası yok. Televizyonlarda çıkan insanların birçoğu bunun farkında bile değil ama demir kubbenin iddiası bu değil. Son çare olduğu için devreye giriyordur illaki. Ama devreye girse de balistik füzelere karşı etki gösterebilecek bir hava savunma sistemi değil o. İsrail'in katmanlı bir hava savunma ağı var ve demir kubbe bu ağın en alt tabakasını oluşturuyor. Hızlıca bu katmanlı sistemi bir özetleyelim, zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Demir kubbe kısa menzilli roketlere, topçu mermilerine ya da havan toplarına karşı savunma sağlayan bir sistem. Hani bu Gazze'den, Lübnan'dan atılan ve kendi imkanlarıyla ürettikleri mühimmatlar var ya, onlara karşı işe yarıyor. Temelde 4 ile 70 kilometre uzaklıktan gelen kısa menzilli tehditleri tespit ve imha ediyor. Yani balistik füzeler için çok hafif kalır bu sistem. Ama elbette İran saldırılarında demir kubbe de devreye giriyordur. Esas bu iş için çalışacak olan birinci sistemler başarısız olduğu zaman son çare olarak bu devreye girebilir. Ama pek de bir işe yaramaz. Çok nadir başarı sağlar. Peki bu şu anlama mı geliyor? Demir kubbe zaten balistik füzeleri engelleyebilecek bir sistem değil. O yüzden İran savunması olmayan bir ülkeyi vuruyor şu anda. O yüzden de başarılı oluyor. Bu anlama gelir mi? Elbette hayır. Demir kubbe Gazze ve Lübnan savaşlarından dolayı adını en çok duyduğumuz sistem ama İsrail'in en gelişmiş sistemi kesinlikle bu değil. İsrail bu tarz balistik füze gibi büyük tehditlere karşı 2 farklı sistem kullanıyor. Birincisi Davud'un sapanı ismini verdikleri sistem, ikincisi de Arrow. Öncelikle Arrow sisteminden başlayalım. Çünkü gelen balistik füzeyi ilk karşılayan ve esasında onu engellemesi gereken sistem bu. Yani aslında benim bu videonun başlığını Arrow delik deşik olduğu şeklinde atmam gerekiyordu. Ama biliyordum ki neredeyse kimse anlamayacaktı. O yüzden hepinizin bildiği demir kubbe delik deşik olduğu şeklinde attım başlığı. Arrow balistik füze tehditlerine karşı geniş menzilli ve yüksek irtifalı bir hava savunma sistemi. İsrail ve ABD bu sistemi ortak geliştirdi. İran'ın balistik füzelerinin bu sistemi aşabilmesi gerçekten ciddi bir başarı. Çünkü bu sistem dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. 2 tane farklı füze
füze kullanıyor. Arrow 2 ve Arrow 3. Arrow 3'ten başlayalım çünkü ilk savunmayı o yapıyor. Arrow 3 İsrail'in füze savunma katmanlarının en dışını temsil ediyor. Arrow hava savunma sisteminin en yeni ve en gelişmiş mühimmatı bu. Özellikle kitle imha silahları taşıyan uzun menzilli balistik füzeleri daha atmosferin dışındayken yani uzaydayken imha etmek için tasarlandı. Yani balistik füze terminal safhaya geçmeden önce bu sistemle imha ediliyor. Ve bu füze hedefindeki füzeye çarparak patlıyor. Patlayıcı bir savaş başlığı yok. Çarptığı zaman kinetik enerjisiyle hedefindeki balistik füzeyi imha ediyor. Menzili 2400 kilometre ve 100 kilometre kadar bir irtifaya ulaşabiliyor. Daha da önemlisi füzeleri sesten 14 kat daha hızlı hareket ederek yakalıyor. Bir de 100 kilometre irtifa ve 2400 kilometre menzil deyince bu sistemin diğer bir yönü aklına geliyor insanın. İsrail bu sistemle uydu bile vurabilir. Şu ana kadar İran'ın balistik füzelerini atmosfer dışında bu füzeyle imha etmeye çalıştılar. Peki diyelim ki Arrow 3 hedefini kaçırdı. O zaman ne oluyor? O zaman da Arrow 2 devreye giriyor. Bu füze daha düşük bir menzil ve irtifaya sahip. Çünkü Arrow 2 atmosferin içinde savunma yapıyor. Diğerinden farklı olarak çarparak patlamıyor. Yakınlaştığı zaman patlıyor, parçalara ayrılıyor. Ve bu parçalar hedefindeki balistik füzeyi etkisiz hale getiriyor. 90 kilometre kadar bir menzili var ve 50 kilometre irtifaya ulaşabiliyor. İşte İsrail'in esas delik deşik olan sistemi bu. Yani Arrow sistemi. Arrow, Green Pine adı verilen çok gelişmiş bir radara sahip. Bu bir AESA radar. Hedefleri 500 kilometreye yakın bir menzilden tespit edebiliyor. İşte İran bu sistemi, bu gelişmiş radara rağmen delik deşik etti. Peki Arrow sistemi başarısız olduğunda iş direkt demir kubbeye mi kalıyor? Hayır. Arada bir de Davud'un sapanı adı verilen sistem var. Davud'un sapanı İsrail'in orta menzilli hava savunma sistemi. Demir kubbe ile Arrow arasında bir ara katman olarak görev yapıyor. Daha geniş bir tehdit yelpazesi var. Balistik füzelere karşı da çalışıyor. Seyir füzeleri de bu sistemin hedefinde. 40 ile 300 kilometre arasındaki menzillerde hedeflerini durdurabilen bir sistem bu. Yine İsrail-ABD ortak üretimi. Bu sistemin füzesi de çarparak patlıyor. Yani aynı Arrow'da olduğu gibi İran'ın saldırılarında Davud'un sapanı da delik deşik olmuş durumda. İşte bu bahsettiğim 3 sistem gün geçtikçe İran'ın saldırılarına cevap verememeye başladı. Bir de sanki İran ilk başta savaşı çok büyütmemeye çalışıyor gibiydi. Hani eski gerginliklerde olduğu gibi karşılıklı birkaç atışla gerginlik biter diye düşündü muhtemelen. Ama İsrail saldırganlığa devam edince İran artık yapacak bir şey yok demiş gibi görünüyor. Çünkü gün geçtikçe İran'ın saldırılarındaki başarı kat kat arttı. Özellikle bu son 2 gündür İran daha etkili saldırılar yapmaya başladı. İran vites yükseltince de gördük ki İsrail'in övmekle bitiremediği hava savunma ağı aslında çok da özel bir teknoloji değilmiş. Çünkü ilk günlerde İran çok yüklenmiyorken %97'ye varan bir başarı oranı vardı. Yani İran 100 balistik füze fırlatsa 97'si İsrail hava savunma sistemleri tarafından engelleniyordu. Ama şimdi bu oran %65'e kadar düştü. Yani her füzenin 35'i İsrail topraklarına düşüyor. Yani dünyanın en gelişmiş sistemi diye tanıtılan sistemler aslında sıradan sistemlermiş. Sadece karşılarında ciddi bir tehdit görmemişler. Şimdi görmeye başladılar. Son 2 gündür İsrail askeri üsleri, savunma sanayi tesisleri, komuta kontrol merkezleri, hava üsleri gibi birçok kritik yer vuruldu. Ve İsrail bunu engelleyemedi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde ya İsrail savaşın gidişatını biraz daha yavaşlatacak ya da İran çok daha başarılı saldırılar yapacak. Elbette gönlümüz ikincisinden yana. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Allah'a emanet olun.